Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü açılım tarot üçlü ilişkiler. Sorularımız: üçüncü kişi için seni bırakıp gittiyse bu açılım sana. Tüm merak ettiğin duygu, düşünceleri bu açılımda öğrenmiş olacağız. Kartlar bize rehberlik yapacak. Üçüncü kişiyle ortak enerji alanında düşüncesi, duygusu. Peki yakın zamanda üçüncü kişiyle bu ilişki biter mi? Seni merak ediyor mu? Hala onun aklında mısın? Seni özlüyor mu? Yakın zamanda kalbindeki kişiyle senin için ne yapar? Neyi yaşarsın? Sizin için kartlarımı karıştırdım, niyet ettim. Bekletmemek adına lütfen siz de kalbinizdeki kişiye odaklanın, enerjinizi yollayın, niyetinizi. Kartlar bize rehberlik etsin. Açalım kartlarımızı. Öncelikle üçüncü kişiyle enerji alanında neler var? Tarot danışmanlık almak isteyenler açıklamada tüm detaylı iletişim bilgileri yazıyor. Tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bakalım üçüncü kişiyle karşılıklı enerji alanlarında neler var? Kalbinizdeki kişi öncelikle enerji alanında karşı tarafa aslında mutluluğu ve huzur ve rahatlığı vermeyen, yani karşı tarafa tam böyle kendini iyi hissettirecek ya da güvende hissettirecek enerjiyi vermiyor. Bakın, Güneş kartı çıktı ve cimri, burayı karşı tarafa vermemek. Çünkü burayla ilgili şu an bir şeyleri sezinliyor. Hani bu üçüncü kişiyle ne varsa geçmişte yaşadığı ya da deneyimlediği ya da bambaşka bir enerjiyle karşılaştı. Yani aslında ben böyle düşünmüyordum. Ben güneşi verecektim. Yani mutlu olmak istiyordum. Ama burada sanki farklı bir şeyler var dediği bir enerji var. Peki ne var karşı tarafta? Evet, aslında enerjisi doğru hissediyor bir şeylerin olduğunu. Üçüncü kişi burayla ilgili aslında kurnazlık yapıyor. Biraz daha böyle yılan kartı çıktı, bencil tutumlar, daha kendi merkezi, sanki karşı tarafa kontrol altında öte, hani böyle ben istiyorum, yapacaksın ve hani böyle karşı tarafta empati değil de daha çok kendi ağırlığını ve yönetmek isteyen biri var. Ve burada açıkçası biraz da düşünce enerji olarak da kurnazlıkla yatıyor farklı bir şekilde. Peki düşüncesi ne? Üçüncü kişiye. Düşüncesi şöyle aslında: ne yapacağını bilmiyordu buradayken. Hani böyle cimrilik yapıyordu ama şu an düşüncesinde gitme kararı. İlerleme. Çünkü geçmişini düşünüyor ve şu ana bakıyor. Sanki yaptığı bir yanlış, hata, hani bu böyle değildi. Ya da bir anda çok etkilendiği biriydi olabilir. Peki üçüncü kişinin düşüncesinde biraz daha aslında zaman, süreç, bir şeyleri erteliyor. Burasıyla ilgili bekleme enerjisinde daha kontrolü alma. Aslında arkada paniklemiş ama karşı tarafı göstermeyen bir enerji var. Sanki burası da hissediyor gibi. Peki kalp enerjisinde ne var? Kalp enerjisinde aslında şöyle, artık mutlu olmak, tamamlanmak, bütünleşmek, hani sanki o süreç niye gelmiyor? Neden bu döngü dönmüyor benim için diyen kalp enerjisi var. Aslında böyle keyifli, keyfine düşkün,
daha çok böyle eğlenceli, hani bu şekilde o mutlu olan biri. Ama buraya baktığımız zaman diyor ki evet ben böyle olduğunu düşünüyordum senin enerjinle ilgili. Bir araya geldiğimizde işte dengeleneceğiz, mutlu olacağız, eğleneceğiz. Daha böyle işin esprisi ve daha eğlence kısmıyla mutlu olan, biraz sıkıştırdığınız zaman ya da sorumluluk yüklediğinizde sıkılan, kaçan bir enerji var. Karşı tarafta aa evet ben böyleyim bak yıldız, hani nedir, sana istediğin her şeyi verebilecek, benden şifalanabilirsin, seni mutlu ederim diyen bir enerji varmış. Sonra değişim, yani buradaki aynı şekilde değil dediği, baktığı zaman aklınızdaki kişi burada diyor tekrardan aynı bir döngü, böyleydi ama daha önce yaşadığım şeyin içine düştüm diyor. Peki ne olur dediğimizde kendisi için bir şeylere başlatma enerjisi alacak. Güçlenmek adına. Peki üçüncü kişide ne var? Üçüncü kişide ölüm kartı var. Burası başlama enerjisine girdiğinde burası biten bir enerji oluyor. Burada dengesini yitiriyor. Bakın Yin Yang daha önce burada kurduğu bir denge, bir otoriter bir şey vardı. Bir anda ne oluyor dediği bir enerjiyle. Peki bakalım üçüncü kişiyle kartlarımızı karıştırayım şöyle. Siz de niyet edin. Kalbinizdeki kişi, üçüncü kişiyle bu ilişki biter mi? Bakalım. Bakın tekrar aslan çıktı. Burada da çıktı. Buradaki enerjisi biter mi dediğimizde tamamen güçlenip kendi hayatına. Arkada bir kalp kırıklığı. Aslında biraz kadersel bir döngü de olmuş burada. Yani daha önceden burada sizin kalbiniz de olabilir. Üzüntü çekmiş, kalbi yaralanmış biri. Bakın arkasını dönmüş ve gitmiş buraya. Ve sonrasında asılan adam tepetaklak olmuş. Nedir? Çünkü kendisi için aslında bir şey başlatma veya ilerlemek, mutlu olmak, Joker kartı. Ama bunu yaparken de çok acemice Joker, biliyorsunuz, sıfır, hani planlamadan o heyecanla, o çocuksu heyecanıyla gitmiş. Peki burayla üçüncü kişiyle ilişki biter mi? Üçüncü kişiyle birçok şeyi aslında bir kişi hani böyle arkasında artık her şeyi bırakma enerjisinde. Bakın daha önce üçüncü kişi aşıklar, büyücü ve imparatoriçe gibi hissettiği enerji şu an arkasına dönmüş, bir tılsım kraliçesi ve arkasını dönen biri var. Burayla ilgili, kendiyle ilgili artık bir karar alma, bir şeyleri başlatma. Yani burada bir bağ varsa burayı zayıflatmak nedir? Bir anda kule gibi hani bitmiyor ama nedir? Burayı zayıflatarak ve hani arkasına dönüp kararlı bir şekilde bir şeylerle kafasında hani bir şey daha var. Hani şunları da yaptığım anda tamam, ben bir kılınç kralıyım. Yani ermiş de alır, yolumu da aydınlatırım ve hayatımla ilgili artık ilerlemeye başlarım diyen bir enerjisi var. Buraya bitirme enerjisine girmiş kalbinizdeki kişi. Bir şekilde bitmesi için beklediği bir şeyler var. Buraya tamamlandığı anda zaten kararı net bir şekilde gidiyor. Peki
Üçüncü kişinin enerjisinde ne oluyor diyelim. Üçüncü kişinin enerjisinde bir şeylerin farkına varıyor, aydınlanıyor. Aklınızdaki kişinin gitme enerjisi. Yani burada aslında fark ettiği şey üçüncü kişinin bir enerjisi olduğunu düşünüyor. Evet, burası aydınlanıyor, gidiyor, artık net bir karar. Artık daha önceden acaba mı dediğim nokta vardı ama hayır diyor artık. Burada artık hak ettikleri değil, kendi enerjisini dışarı verme, yani ilerleme ve kupa kralı, yani tüm duygularıyla artık arkasına dönmüş giden bir enerjiyi görüyor. Şimdi size bakalım. Sizi merak ediyor mu kalbinizdeki kişi? Sizi merak ediyor mu bakalım? Evet, sizi merak ediyor. Burada giden bir enerjiyle görüyorsunuz, bir imparator gibi. Aslında şu an sen bunu bir imparator olarak görüyorsun. Daha önce baktığınız zaman kalbindeki kişi, bakar mısın, bir prensmiş aslında. Hani burayı bile aslında anlayamadığınız bir nokta. Böyleyken diyorsun ki kalbimde nasıl böyle oldu ki bu? Bir anda. Evet, gitmiş. Üçüncü kişiyle bakın aşıklar ama sonra tepetaklak olduğunu görüyorsunuz. Kadersel süreç diyor size kartlar. İlahi adalet. Ve büyücüyle bakar mısınız? Sizi merak ediyor mu dediğimizde evet, merak ediyor. İlahi adalet buradaki işleyen aslında. Bu şekilde kalp kırıp arkasına dönüp bir şeylere hareket ettiyse aslında şu an bunun pişmanlığını bile yaşıyordur. Peki hala onun aklında mısınız? Sizi düşünüyor mu? Bakalım. Kartlar nasıl enerjileri gösteriyor? Bak, daha önce size ne kadar ketum, iletişimsiz, tepkisiz, böyle arkasına dönen bir enerji varmış. Ve ondan sonra öldürmüş, ölüm kartı, bitme enerjisi ve gidişi verdi. Sonra bakın denge. Dengene bakın, ermiş, o kadar güzel ki aydınlattığı yere bakın. Bakın. Biri sizsiniz, diğeri üçüncü kişi. Merak ediyor mu dediğimizde aslında evet. Burada bir aydınlanma yaşıyor, burada bir farkındalığı görüyor aslında. Daha önce size sıfır olan veya hani böyle ketum ve bitiş enerjisiyle bir anda giden kişi şu an baktığınızda ise burada bir aydınlanma yaşıyor. Peki ne yaşıyor burada? Duygu güç, sonsuzluk. Evet. Sizinle çünkü güçlü olduğunu, bakın ona güç verdiğinizi, aslında kadar naif, anaç, onunla ilgilenen bir aslında bir enerjiniz varmış. Hatırlarsanız ilk başta baktığımda karşı taraf mutlu olarak gitmiş ama hiçbir şekilde değil. Tamamen bir otoriter ve kendini düşünen, daha çok bencil olan bir enerji varmış burada aslında. Bakalım. Ah, kartlar bakın düşüyor. Seni özlüyor mu? Burada özlem enerjisi var mı?
Evet. Kartların ilk başta açtığımızda o kadar enerjisi buraya yoğunlaşıyor ki baştan sona hikaye alıyor. Bakın, sen mutsuzsun. Yine aynı olay. Yapamadıkları, veremedikleri. Mutsuz bir şekilde kalmışsın. Çünkü burada sana gerçekten hak ettiğin emeği, hiçbir şeyini de vermemiş. İletişim olsun, yıkmış, gitmiş. Üçüncü kişi. Evet, şu an baktığınız zaman aynen. Çünkü burada yine kılınç ası ve güneş. Burada fark ettiği şey sana kılınç prensi. Bakın burada da ilk başta dedim ya, siz böyleyken, bir kupa prensiyken nasıldı? Şu an yine kendisi fark ediyor aslında bunu. Sizin düşündüğünüzü kendisi fark ediyor ve güneşle. Şu an birçok şeyi aslında süreç ve zamanla o kadar çarkı göstermeye başlamış buraya. Peki yakın zamanda kalbindeki kişiyle sizin için ne yapar? Eylemi ne olur? Neyi görürsünüz? Neyi yaşarsınız? Buradaki farkındalık, düşüncesi, enerjisi size karşı eylemine yansır mı? Başa yine alıyor. Her şeyi o kadar sorguluyor ki kartlardan istediğimiz evet ne yapar dediğimizde evet buraya sonucu veriyor ama hep öncesinde veriyor. İşte bakın, yine mahkeme kartı çıktı. Düşünceleri çıktı. Kaygıları, korkuları. Bakın, sizi üzgün bıraktı ve bununla ilgili düşündüğü, yüzleştiği var. Ve geçmiş düşünüyor sizinle beraber geçirdiği zamanda. Şu an size yaşadıkları ile ilgili aslında yaptığı şeyle yük düşüncesinde. İlerleme isteği var ama nasıl? Nasıl yüzleşecek? Ne yapacak dediğimizde yine bir prens. Bakın, değnek prensiyle evet bir belirginlik sağlayacak. Her zamanki olduğu gibi bir prens formunda geliyor. Ama diyorum, sonrasında belki buradaki kaygı ve korkudan, yaşananlardan dolayı olabilir. Nedir? Burada bir etkileşim yaratmak, nabzınızı yoklamak, hani kontrol etmek, var mıyım, yok muyum enerjisi bu. Sonrasında size değnek ası geliyor. Sizinle sağlam bir iletişim, bir başlangıç yapma isteğini kalbinizdeki kişiden enerjisiyle görmüş olacaksınız. Sizin için de kart açıyorum. Şu an siz ne hissediyorsunuz peki? Şu an sizin enerjinizde ne var? Duygularınızda ne var? Ne hissediyorsunuz? Siz aslında geçmişten kopamayan bir enerjiniz var. Şu an kendinizi böyle iyi hissetme ve hani ben bir imparatoriçeyim, ben mükemmelim, ben her şeyimle iyiyim dediğiniz bir nokta var. Ama arkaya baktığımız zaman evet böylesin, mutsuz olduğun bir kısım da var. Çünkü burada hak ettiklerini alamadın, ikilemde kaldın, köşeyi hani yorgun da oldun artık sürekli arkaya bakmaktan. Yani olacaksa diyorsun ki evet, bir tılsıması. Bunların her şeyine değecek nokta. Zaten size tılsımasıyla bakın kartı çıktı. Ve aynı kart sizde de çıktı. Tılsım ası, yani net, sağlam, soru işareti olmadan, kaygı olmadan, kafam karışmadan, evet, hayır, yani bana hani böyle dolaylı noktada değil de net ol. Yani neyse net ol dediğim bir enerjiniz var. Bunu da enerjiyi almış ya da size yansıtacağı bir sürece giriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.